Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu şekilde bu saksı çiçeğini yapacağız. Saksısını ve çiçeğini yapacağız birlikte. Çok güzel oluyor, bakın. Bu şekilde. Tüm detaylarıyla anlatacağım size. Malzemelerimize baktığımızda ben bütün çiçeklerimde pamuklu ip kullanıyorum. Bu çiçeğinde de yine pamuklu bir ip tercih ettim. Orta kalınlıkta bir ip. Daha kalın seçerseniz özellikle saksısında daha büyük olur saksınız. Ama bunun boyutu da gayet ideal. Bakın bu şekilde. Tığ olarak 3 numara 2,2 milimlik bir tığ kullandım. Çiçek telimiz var. Bu şekilde. Bu da 0,4 milimlik bir tel. Onu da bu çiçeğimizin yapraklarında kullandık ve şu kısımlarında kullandık. Bu yaprağında kullandık yine. Sap kısmında da burada bakın, bunda ve çiçeğimizin sap kısmında 2 milimlik bir çiçek teli kullanıyorum. Saksımızın iç kısmı için boncuk elyaf kullandık. Yapıştırıcımız var. Soğuk silikon kullandım ben bu çiçekte. Fark etmez hangi yapıştırıcıyı kullanırsanız. Son olarak şu dikişini yapmak için üst kısmını birleştirmek için de bir iğne kullanıyoruz. İğnemiz var. Malzemelerimiz bu şekilde. Saksımızın yapımına, çiçeğimizin yapımına hemen başlayabiliriz. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Pembe ipimi aldım. Zincir çekerek başlıyorum. Şu şekilde zincir başlangıcımı yapıyorum. 17 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Bu şekilde oluşturduk. Şimdi zincirlerin üzerlerini teker teker dolduruyoruz. En son yaptığım zincirin bir yanına, yani 16. zincir oluyor. Sondan ikinci zincirimiz diyeyim. Batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Oraya da bir tane sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğne yaptık. Şimdi tığın başına bir kere doluyorum. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Battım. Tığımda 3 tane ilmeğim oluyor. Üçünü birden çekiyorum. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane daha yarım trabzan. Yan tarafa bir tane daha yarım trabzan. Toplam 3 tane yarım trabzan yapmış olduk bu şekilde. Şimdi tığımı bir kere doluyorum. Yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Battım. Tığımda 3 tane ilmeğim oldu. Bunu 2 seferde çekiyorum. Şöyle ikisini bir çektim. Kalan ikisini de tek seferde çekiyorum. Bir tane yaptık. 1, 2 seferde çektim. 2 oldu. Üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Dördüncüyü yapıyorum. Ve 5. ikili trabzan. 5 tane ikili trabzan yapmış olduk yan yana. Şimdi yine tığın başına bir kere doluyorum. 3 tane yan yana yarım trabzan yapıyoruz. Hemen ilkini yapıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim oluyor. Üçünü birden çekiyorum. Yan tarafa geçiyorum. İkinci yarım trabzanım. Yan tarafa üçüncü yarım trabzanım. Bakın bu şekilde 3 tane yan yana yarım trabzan yaptık. Şimdi 2 tane sık iğne yapıyorum. Yan tarafa geçtim. Bir yana, ikinci sık iğne. Evet, bakın bu şekilde uç noktaya gelmiş olduk. Şimdi buraya aynı yere 3 tane sık iğne yapıyoruz. Hemen battım. Birinci sık iğne, aynı yere ikinci, aynı yere üçüncü. Bu şekilde zincirimizin bu tarafını tamamlamış olduk, bakın. Şimdi karşı tarafa geçiyoruz. Onun için de hemen şuradan, bakın, ilk şöyle şuraya batıyorum. Burada en son sık iğne yaptığımız yerin karşısına diyeyim. Şöyle battım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şu ipimi de yürütüyorum burada. Yanına bir tane daha sık iğne. 2 tane yan yana sık iğne yapmış olduk. Şimdi tığın başına bir kere doluyorum. 3 tane yarım trabzan yapıyoruz. Hemen birincisini yapıyorum. 1, yan tarafa 2, yan tarafa 3. Bu şekilde 3 tane yarım trabzanımızı yaptık. Şimdi yine tığımı bir kere doluyorum ipimi. Tığıma ikili trabzan yapıyorum.
1, yan yana 5 tane ikili trabzan yapacağız. İkinciyi yapıyorum. 3, 4 ve 5. ikili trabzanımı da yaptım. Şimdi tığımın başına bir kere doluyorum ipimi. Yan yana 3 tane yarım trabzan yapıyorum. 1, 2 ve üçüncüyü yaptım. Bu şekilde. Son 2 tane ilmeğim kaldı. Bunların üzerlerine de birer tane sık iğne yapıyorum. 1 ve şuraya sonuncuya battım. 2 tane sık iğne yapmış oldum. Şu ilk yaptığım sık iğnenin tepesine bakın. Şöyle şuraya battım. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İlk sıramızı bitirmiş olduk bu şekilde. Şimdi ikinci sıramızı telle öreceğiz. Telimizi hazırlayalım. Şu şekilde biraz uzunluk bırakarak kesiyoruz. Şöyle etrafından ölçüp şurada biraz uzunluk bırakıyoruz. Bu şekilde ayarladım. Hemen telimi şu şekilde tutuyorum. Bakın şu uzunluk bırakacağım yeri böyle tuttum. Burayı şöyle katlıyorum. Telimin kaymaması için orayı sabitlemiş oluyorum elimle. Şimdi telle örmeye devam ediyorum. En son zincir yaptığım yerden batarak başlıyorum. Şöyle battım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğne yaptık. Şimdi tığın başına bir kere doluyorum. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bir kere doluyorum. Yan tarafa bir tane daha yarım trabzan. Yan tarafa bir tane daha yarım trabzan. Bu şekilde 3 tane yan yana yarım trabzan yapmış olduk. Şimdi tığın başına bir kere doluyorum yine. Yandaki ilmeğime aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Battım. 1. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2. Bu şekilde aynı yere 2 tane ikili trabzan yapmış olduk. Yan tarafa bir tane daha aynı yere 2 tane ikili trabzan. 1 ve 2. Bakın bu şekilde artırmalar yapmış oluyoruz. 2 kere yaptım. Bunu toplam 7'ye tamamlıyorum. Yan tarafa üçüncüyü yapıyorum. 1 aynı yere 2. Yan tarafa dördüncü 1 aynı yere 2. Yan tarafa geçiyorum. 1 aynı yere ikinci. Kaç tane oldu? 1 2 3 4 5. 2 tane daha artırma yapıyoruz. Şöyle 1 aynı yere 2. Yan tarafa sonuncuyu yapıyorum. 1 aynı yere 2. Bu şekilde 7 tane yapmış olduk. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi yan yana 3 tane yarım trabzan yapıyorum. 1 yan tarafa 2 yan tarafa 3. 3 tane yan yana yarım trabzan. Yan tarafa bir tane sık iğne, bir yana bir tane daha sık iğne. 2 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi en uç noktaya geldim. Burada şu telimi önce bir ayarlıyorum. Şöyle iki ucu eşit olacak şekilde. Bakın şöyle çekip biraz. İki ucunu eşitliyorum. Sonrasında bu uç noktaya bakın şuraya battım. Bir tane sık iğne yaptım. Sık iğnenin tepesine 2 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. Şurada bakın sık iğnemizin 2 tane dalı var. Bu ikisinden birden batarak şöyle ilmek kaydırma yapıyorum.
Yani ipimi şöyle direkt çekeceğim. Böyle. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde bu uç noktamızı oluşturmuş olduk. Şöyle. Şimdi zincirin karşı tarafını örerek devam ediyoruz. Şöyle tuttum. Yandaki ilmeğimi batıyorum. Bir tane sık iğne. Onun yanına bir tane daha sık iğne yaptım. Şimdi tığımı bir kere doladım. Yan tarafa bir tane yarım trabzan. Yanına bir tane daha yarım trabzan. 2 tane yarım trabzan yapmış olduk. Evet, şimdi şurada 7 tane ikili trabzan artırması yapmıştık ya. Buradaki yerlerine geldik. Yani burada da aynı şekilde 7 tane ikili trabzan artırması yapıyoruz. Hemen yan tarafa battım. 1, aynı yere ikinci ikili trabzanım. Bakın bu şekilde aynı yere 2 tane ikili trabzan yapmış olduk. Bunu 7'ye tamamlıyorum. Ve 7.'yi de tamamladım. Bakın 7 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Yine tığımı bir kere dolayıp bir tane yarım trabzan yapıyorum. 1, yan tarafa ikinci yarım trabzanım, yan tarafa üçüncü yarım trabzanım yapıyorum. 3 tane yan yana yarım trabzan yapmış olduk. Şimdi son 2 tane ilmeğim kaldı. Onların da üzerlerine birer tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 1, şuraya ikinciyi yapıyorum. Evet, bitirmiş olduk. İlk yaptığımız sık iğneye batıyorum. İlmek kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum artık. Evet, bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi şöyle ortadan ikiye katlıyorum yaprağı. Şöyle şuraları bükerek oralara şekil veriyorum. Şöyle. Şu şekilde. Evet. Şöyle katlayıp ayarlıyorum. Evet, bu şekilde tamamlamış olduk. Şu ipimi de şöyle telimin etrafına sarıyorum. Şöyle aradan geçirip ipimi oraya sabitliyorum. Evet, bu şekilde tamamlandı. Bu parçamızdan toplam 6 tane yapıyoruz. Sonrasında diğer parçamızı yapabiliriz. Evet, yaprağımız için yeşil ipimi aldım. Zincir çekerek başlayacağım. Şöyle zincir başlangıcımı yapıyorum. 21 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Evet, 21 tane zincirimi çektim. Şimdi tığımı bir kere doluyorum. Hemen yan tarafa sondan bir önceki zincirimize batıyoruz. Tığımda 3 tane ilmeğim oluyor. Üçünü birden çekiyorum. Yarım trabzan yani. Tığımı bir kere doluyorum ipimi yine. Yan tarafa bir tane daha yarım trabzan. Tığımı bir kere doluyorum ipimi. Yan tarafa bir tane daha yarım trabzan. 3 tane yaptık. Bu şekilde toplam 16 tane yarım trabzan yapıyorum. 3 tane yaptık. Bunu 16'ya tamamlıyorum. Evet, bakın bu şekilde 16 tane yarım trabzanı yaptım. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Toplam yan yana 3 tane sık iğne yapıyoruz. Yan tarafa birinci sık iğne, yanına ikinci, yan tarafa bir tane daha. Toplam 3 tane sık iğne yaptık yan yana. Ve uç noktamıza gelmiş olduk. Burada aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle tuttum. 1, aynı yere 2 ve aynı yere 3. Zincirimizin bu tarafını bitirdik. Karşı taraftan devam ediyoruz. Şu ipimi de yürütüyorum. Şöyle tuttum. Karşı tarafa battım. Şuraya bir tane sık iğne. Yan tarafa bir tane daha yapıyorum. Yan tarafa bir tane daha sık iğne yapıyorum. Toplam 3 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi yine yarım trabzanlar yaparak devam edeceğim. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane yarım trabzan. Yan tarafa bir tane daha yarım trabzan. 2 tane yaptık.
Bunu 16'ya tamamlıyorum. Yani sıra sonuna kadar 16 tane yarım trabzan yaparak geliyoruz. Sıra sonunda buluşalım. Evet, bakın bu şekilde oluyor. Şimdi ilk yaptığımız yarım trabzanın tepesine batıyoruz. İlmek kaydırma yaparak şu şekilde çekiyorum. Bir tane zincir çekiyoruz. İlk sıramızı bitirdik. İkinci sıramız için telimizi yine hazır edelim. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Şurada biraz yine uzunluk bırakıyoruz. Birleştirme aşamasında buradan sabitleyeceğiz çünkü. Biraz uzunluk bırakalım. Uzunluk bıraktığım yeri şöyle tutuyorum. Şu şekilde katlıyorum ve örgüme başlıyorum. Zincir çektiğim yerin dibinden batarak başlıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Yan tarafa yine sık iğne. 2 oldu. Yan tarafa 3. sık iğne. Yan tarafa 4. sık iğne. Bu şekilde bütün ilmeklerin üzerlerini sık iğne yaparak dolduracağız. Şu uç noktaya gelene kadar devam ediyoruz. Buraya kadar toplam 20 tane sık iğne yapmış olacağız. Gelelim 20 tane sık iğnemizi yapalım en baştan şu uç noktaya kadar. Tamamlayıp orada buluşalım. Evet, bakın uç noktaya geldim. Burada önce bir telimi düzeltiyorum. Şöyle iki ucunu eşitliyorum. Şöyle. Evet. Uç noktaya da aynı yere 3 tane sık iğne yapıyoruz. Battım. 1, aynı yere 2, aynı yere 3. sık iğne. Bu şekilde bu tarafını bitirdik. Karşı tarafa da 20 tane sık iğne yaparak buraya kadar geliyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz. 1, 2, 3. Bunu 20'ye tamamlayıp burada ilmek kaydırma yaparak ipimizi kesiyoruz. Bu parçamızı da bitiriyoruz. Tamamlayalım. Evet, bu şekilde tamamladık. İpimizi kesiyoruz. Çok uzun kesmeye gerek yok. Şöyle. Burada ipimi biraz arkaya alacağım. Şöyle çektim. Şurada tellerin tam ortasından arkada ipimi çıkartacağım. İpimi çıkartacağım. Ve telimizin etrafına sarıyoruz. Şöyle telimizi açıp ortasından ipimizi sabitliyoruz geçirerek. Bu şekilde tamamladık. Şu fazlalık ipini kesebilirim. Evet. Bu parçamızdan da toplam 2 tane yapıyoruz. Sonrasında diğer parçamıza geçelim. Evet. Çiçeğimizin bu parçasına geçiyoruz. Bunun için de ben böyle basit bir model yaptım. Zaten saksıyla falan uğraştığımız için gayet kolay bir parça. Bunun için sihirli halka yaparak başlıyorum. Şöyle sihirli halkamı oluşturdum. İpimi biraz çekiyorum. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İpimi çekiyorum. Şöyle ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. 2 dalından birden batıyorum. İlmek kaydırma yapıp 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Şuradaki ipimi, yani sihirli halkamın ortasını tamamen kapatıyorum şöyle ipimi çekerek. Bakın tamamen kapandı ortası. Şimdi ipimi tığıma bir kere doluyorum. Zincir yaptığım yerden başlayarak bakın hemen zincirin dibinden battım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir kere doluyorum. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan artırması yapıyorum. 1, aynı yere ikinci ikili trabzanım. Yani artırma yapmış olduk. Bakın bir tane tek yaptık. Bir tane çift yaptık. Yan tarafa bir tane ikili trabzan. Yan tarafa aynı yere 2 tane ikili trabzan. Yani artırma. 1, aynı yere 2.
Yan tarafa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Yan tarafa, yani son ilmeğimize geçtik. Burada da aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, aynı yere 2. Bu şekilde bitirdik. İlk yaptığımız trabzanın tepesine şöyle tutuyorum, bakın örgümü. Şöyle tuttum. İlk yaptığımızın tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Bakın şöyle. Şuraya battım. İlmek kaydırma yapıyorum. 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi 1 ve 2 tane sıramızı tamamladık. 3. sıramızdayız. Burada 3, 4 ve 5. sıraları düz bir şekilde örüyoruz. Sonrasında buluşalım. Hiçbir işlem yapmadan düz bir şekilde bütün ilmeklerin üzerlerine ikili trabzan yaparak tamamlıyoruz. Bakın şöyle 1, 2 ve 3 sıramızı ikili trabzanlar yaparak düz bir şekilde örüyoruz. Tamamlayıp gelelim. Evet, bakın 3 sıra düz bir şekilde tamamladım, ördüm. 3 tane zincir çektim. Son sıramızdayız. Şimdi tığımı yine bir kere doladım. Zincir yaptığım yerden başlıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yan tarafa ikili trabzan azaltması yaparak devam edeceğiz. İpimi doluyorum. Yan tarafa battım. Bakın tığımda 3 tane ilmeğim oluyor ya. Bunun ikisini çekiyorum. İkisi kalıyor. Yine tığıma bir kere doladım ipimi. Yan tarafa batıyorum. Şu şekilde aldım. Tığımda 4 tane ilmeğim oldu. Bunları ikisini bir, kalan üçünü de tek seferde çekiyorum. Yani bir tane ikili trabzan azaltması yapmış olduk. Yan tarafa bir tane ikili trabzan, yan tarafa ikili trabzan azaltması yapacağız. İpimi doladım, battım yan tarafa. Şöyle 3 tane ilmeğim oluyor. İkisini çekiyorum. Şu ikisi kalıyor. Yine bir kere doluyorum. Yan tarafa batıp tığımda 4 tane ilmeğim oluyor. İkisini bir çekiyorum. Şu 3 tane kalanı da tek seferde çekiyorum. Bir tane daha azaltma yapmış olduk. Yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve son 2 tane ilmeğim var, bakın. Onlara da bir tane azaltma yaparak sıramı bitiriyorum. Yan tarafa batıyorum. Bu şekilde azaltmamı tamamladım ve sıramızı da bitirmiş olduk. İlk yaptığımız şöyle şurayı, bakın şöyle gevşek bırakmayalım. İyice sıkalım. Yani ipimizi iyice çekelim burada. İlk yaptığımız ikili trabzanın tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Burada ipimizi biraz uzun keselim. Çünkü telimize saracağız. Şöyle biraz uzun kestikten sonra bakın şöyle kestim. Bu parçamızı da bitirmiş olduk. Evet. Dilerseniz burada içine bir miktar elyaf da koyabilirsiniz. Şu azaltmayı yapmadan önce. Zorlanırsanız sabitlerken. Hani bir miktar az bir şey koyabilirsiniz. Ben koymadım. Koymadan yapacağım. Orayı da gösteririm yine. Şimdi diğer parçamıza da geçelim. Minik tomurcuğunu yapalım. Bunun için de yeşil ipimi aldım. Şu şekilde sihirli halka yaparak başlıyorum. İpimi çekiyorum. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Şöyle ipimi çekiyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sırada bütün ilmeklerin üzerlerine birer tane sık iğne yapıyoruz. İkinci ve üçüncü sıramızda diyeyim. İkinci sıramızı yapalım bir. Zincir yaptığım yerden başlıyorum. Battım. Bir sık iğne yan tarafa 2, yan tarafa 3. Hepsini birer tane sık iğne yaparak dolduruyoruz. 4, 5 ve 6.'yı da yaptım. Şurada ipimi şöyle çekiyorum. Sihirli halkamı tamamen kapatıyorum. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak şöyle
ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Düzeltelim örgümüzü. Şöyle. Üçüncü sıramıza geçmiş olduk. Üçüncü sıramızda da aynı şekilde 6 tane sık iğne yapacağız. Şu sihirli halkamın ipini kesiyorum. Örerken zorlaştıracak işimi çünkü. Üçüncü sırayı da aynı şekilde 6 tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Zincir yaptığım yerden başladım. 1 2 3 4 5 ve 6. İlk yaptığım sık iğneye batarak şu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde tamamlamış olduk bu parçamızı da. Bakın şöyle ipimi kesiyorum. Burada da ipimi biraz uzun keseceğim. Yine tele sabitleyeceğiz çünkü. Bir miktar şöyle uzun bırakalım ipimizi. Şöyle bakın ipimi çekiyorum. Bu şekilde bu parçamızı da bitirmiş olduk. Şimdi şu parçalarımızı yapalım. Şu telleri bir alayım. Bu sarı kısımlarını da yaptıktan sonra çiçeğimizin parçaları bitecek. Saksımıza geçeceğiz inşallah. Bunun için bir tane tel aldım. Şöyle telimi ortadan ikiye katladım. Bakın tam orta noktasını bulmak için. Şöyle açıyorum. Tam orta noktasını belirledik çünkü. Sarı ipimizi alıyoruz. Şöyle tutarak bir elimle tutuyorum. Bir elimle de sarı ipimle tam şöyle orta noktasına denk gelecek şekilde sarıyorum. Şöyle tuttum. Şöyle katlayıp bakın böyle yuvarlağımızı oluşturuyoruz. Şöyle çevirip ipimi biraz sabitliyorum. Sonrasında şu ipimi şöyle sarı ipimi kesiyorum. Sarı ileşimiz bitti. Hemen yeşil ipimi alacağım. Şöyle bakın. Yeşil ipimi tutuyorum böyle. Bu şekilde şöyle yukarıdan başlayarak aşağı doğru sarıyorum. Şöyle. Şu uç noktaya kadar sarıyoruz. Burada şöyle ipimi açıyorum bakın. Sardıktan sonra ipimi böyle geçirip telimi şöyle kıvırıyorum ve ipimi sabitliyorum oraya. İpimi kesebilirim artık. Evet. Bu parçamızı tamamlamış olduk. Şurayı biraz şöyle açayım. Evet. Bundan da toplam 5 tane yapalım. Bakın bu şekilde 5 tane olacak. Sonrasında çiçeğimizin parçalarını tamamladık. Artık saksıya geçebiliriz. Saksımıza başlayalım. Evet, saksı ipimi aldım. Şöyle sihirli halka yaparak başlıyorum. Şöyle sihirli halkamı oluşturuyorum hemen. İpimi biraz çekiyorum. Sihirli halkanın içerisine 8 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şu ipimi çekiyorum. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak bakın şurada kaldı. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi ikinci sıramızda bütün ilmeklerin üzerlerine birer tane sık iğne artırması yapıyoruz. Son zincir yaptığım yerden batarak başladım. Bir sık iğne, aynı yere bir tane daha yapıyorum. 2. Bakın aynı yere 2 tane yaptık. Yan tarafa geçiyorum. Bir sık iğne, aynı yere bir tane daha sık iğne. 2 tane artırma yapmış olduk. Yan tarafa 1, aynı yere 2. Üçüncüyü yaptım. Dördüncüyü yapıyorum. 1, aynı yere 2. Beşinciyi yapıyorum. 1, aynı yere 2. Altıncı artırmamız 1, aynı yere 2. Yedinci artırma 1, aynı yere 2 ve 8. son artırmamız 1,
aynı yere ikinci sık iğne. Bu şekilde toplam 8 tane artırma yaptım, sık iğne artırması. İlk yaptığımız sık iğneye batarak şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şurada sihirli halkamın ortası açık kaldı, bakın. Burayı şu ipimi çekerek tamamen kapatıyorum. Sihirli halkamız tamamen kapanmış oluyor. Evet. Üçüncü sıramıza geçmiş olduk. Burada bir tek bir çift yaparak devam ediyoruz. Zincir yaptığım yerden battım. Şöyle bir tane sık iğne yaptım. Yan tarafa aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere 2. Yan tarafa bir sık iğne, yanına aynı yere 2 tane sık iğne. 1, 2. Bu şekilde bir tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda toplam 24 tane sık iğnemiz oluyor. Tamamlayıp gelelim. Evet, 3. sıramızı tamamladık. 4. sıramızdayız. Bir tane zincir çekerek başladım. Zincir yaptığım yerden batarak başlıyorum. Bir sık iğne, yan tarafa ikinci sık iğne. 2 tek, bir çift yapıyoruz. Şimdi çifte geçtim. 1, aynı yere ikinci sık iğne. Bakın, 2 tane sık iğne yaptım. Bir tane de artırma yaptım. 2 tek bir çift yaptık. Yani bir tane daha yapayım. 1, yan tarafa 2 sık iğne. Onun yanına aynı yere 2 tane sık iğne. 1, aynı yere 2. Bu şekilde 2 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonunda toplam 32 tane sık iğnemiz oluyor. Tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğneye batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve üst sıramıza geçmiş olduk. 1, 2, 3, 4 sıra ördük. 5. sıramızdayız. Burada 3 tek bir çift yaparak devam ediyorum. Zincir yaptığım yerden batarak başladım. 1, 2 ve 3 tane sık iğne yaptım. Yan tarafa aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere 2. Bu şekilde 3 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda toplam 40 tane sık iğnemiz oluyor. Tamamlayalım. Evet, 6. sıramıza geçtik. Burada 4 tek bir çift yaparak devam ediyoruz. Hemen başlayalım. 1, 2, 3 ve 4. Yan tarafa aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere 2. Bu şekilde 4 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda toplam 48 tane sık iğnem oluyor. Tamamlayalım. Evet, 7. sıramıza geçtik. Bakın bu şekilde tamamladım. Şimdi burada 5 tek bir çift yaparak örüyoruz. Hemen zincir yaptığım yerden başladım yine. 1, 2, 3, 4 ve 5 sık iğne. Yan tarafa aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere ikinci sık iğne. Bu şekilde 5 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda toplam 56 tane sık iğnemiz olacak. Tamamlayalım yine. Evet, bu sıramız da bitti. Artık son artırma sıramızı yapıyoruz. 2, 4, 6, 7, 8. sıramıza geçtik. Burada 6 tek bir çift yaparak devam ediyoruz. Zincir yaptığım yerden başladım yine. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane yan yana sık iğne yaptım. Yan tarafa aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere 2. Evet, bakın bu şekilde aynı işlemi 8 kere tekrarlamış oluyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda toplam 64 tane sık iğnemiz olacak ve artırmalarımızı artık bitirmiş olacağız. Tamamlayıp gelelim bu sıramızı da. Evet, bakın tamamladık tabanımızı. Aynı şekilde aynı tabandan kahverengi ipimizle bu üst kısmı için aynı şekilde aynı sayılarla örüyoruz. Sadece şu ortasını sihirli halkamızı tamamen kapatmıyoruz. Çiçeğimizi buradan geçireceğiz. Çünkü burayı kapatmayalım. Sihirli halkamız ipini de hatta biraz daha uzun da bırakabiliriz. Ben biraz kısa bırakmışım. Biraz burayı yürütmeden devam ediyoruz.
Burayı yürütmeden örüyoruz yani. Bu şekilde bu parçamızda aynı sayılarla örelim. Sonrasında saksımıza devam edelim. Saksımızın kaçıncı sırasındayız sayalım birlikte. 2, 4, 6, 8, 9. sıradayız. Burada bakın şu şekilde sık iğnemizin 2 tane ilmeği var. Bir bize bakan tarafı, bir de arka tarafa bakan tarafı. 2 tane. 2 tane dalı var. Biz arka tarafa bakan dalından örüyoruz bu sırada. Şöyle zincir yaptığım yerin dibinden başladım. Oradaki sık iğnemin arka tarafını aldım. Yan tarafa geçiyorum. Bakın şöyle arka taraftakini alıyoruz. Sık iğnemizi örüyoruz. Şu ön tarafı ellemiyoruz. Bakın şurası ön tarafı. Burayı ellemiyoruz. Burayı bırakıp arka tarafı alıyoruz. Şöyle arka ilmeklerden alarak, arka loblardan alarak örüyoruz. Düz bir şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuna kadar 64 tane sık iğne örüyoruz yani. Sadece arka loblardan alarak şöyle bakın arka taraflardan alıyoruz. Ön taraftakiler böyle belli oluyor direkt. Şunlar kalanlar. Şöyle bakın zaten tığımız geçiyor içlerinden direkt. Bu şekilde bu ön loblarını bırakıyoruz. Arka loblardan alarak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda 64 tane sık iğnemiz oluyor yine. Düz bir şekilde örüp tamamlayalım. Evet bakın bu şekilde tamamladım. Bakın ilmekler nasıl belli oluyor buralarda. Ön loblarımız, bıraktığımız ön loblar belli oluyor. Şimdi kaçıncı sıramızdayız? 2, 4, 6, 8, 9. 9 sıra ördük. 10. sıradayız. Artık 10. sıradan 26. sıramızda dahil toplam 17 sıra düz bir şekilde örüyorum. Düz bir şekilde 64 sık iğne yaparak 17 sıra örelim. Tamamlayıp gelelim. Evet bakın bu şekilde tamamladım. Şimdi bir zincir çekerek çıkmıştım. Şöyle yapıyoruz. Şu alt tabanda arka lobundan alarak örmüştük ya. Bu sefer ön lobundan alarak örüyorum. Sık iğnemizin şöyle 2 tane dalı vardı. Bakın bir arkada bir önde. Şöyle önde. Biz bize bakan tarafından alıyoruz. Şöyle ön lobuna battım. Sık iğnemi yapıyorum. Yan tarafa sık iğnemi yapıyorum. Şöyle ön loblarından alarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bakın şöyle. Böyle ön loblardan alıyorum. Arka loblara kalıyor. Şöyle bak buralar kalıyor arkaları. Şöyle. Bu şekilde ön loblardan alarak sıra sonuna kadar geliyorum. Yine sıramızı tamamlayıp burada buluşalım. Evet tamamladım. Bir üst sıramıza geçtik. Bir zincir çekerek çıkmıştım. Bir tane daha zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Şimdi zincir yaptığım yere battım. Bu sırayı bakın bu şekilde yarım trabzanlar yaparak tamamlıyoruz. Direkt çekiyorum. Yan tarafa bu şekilde. Burada iki dalından birden batıyorum sık iğnemizin. Direkt düz bir şekilde yarım trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Tamamlayıp gelelim. Evet bakın burayı da bitirdim. Şimdi artık son sıramızdayız. İlmek kaydırmamı yapmıştım. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bu sırada ikili trabzan yaparak örüyoruz. Devam edeceğiz. İpimi bir kere doladım tığıma. Şu şekilde sık iğnemizin 2 tane dalı vardı. Biz bize bakan dalından batarak öreceğiz bu sıramızda da. Zincir yaptığım yerden başladım. İkili trabzanımı örüyorum. Yan tarafa geçiyorum. Şöyle ön dalından bakın. Ön lobundan arka tarafı ellemiyoruz. 1-2 seferde çekiyorum. Ön loblarını alarak ikili trabzanlar yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Arka loblarını almadan sadece ön loblarını alıyorum. Bu şekilde ikili trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Ve saksımızı artık bitireceğiz inşallah. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet bakın tamamladık saksımızı. Burayı da şöyle bakın ikili trabzan yaptığımız yeri şöyle katlıyoruz. Evet. Bu şekilde
katlamış olacağız. Şu ipimizi de içeri çekelim. Evet, bakın bu şekilde. Evet, bütün malzemelerimiz hazır. Artık birleşim aşamasına geçebiliriz. İlk olarak çiçeğimizi birleştirelim. Bunun için ilk şundan başlayalım mesela. Bu parçamızı böyle biraz açıklık bırakmıştık. Telimi alıyorum, şöyle ikiye katladım 0,4 milimlik telimi. Bakın. Şu kısma biraz silikonumdan sıkacağım. Şöyle. Biraz sıkıyorum. Sonra onu şu açık olan kısımdan koyup açık olan kısımdan bu şekilde taktım. Şu ipimle, bakın silikon da zaten dışarı çıktı. Bu ipimle de iyice sabitliyorum. Şöyle. Sonra şu uç noktaya kadar sarıyorum. Biraz yapışmasını bekleyeceğim. Sonrasında şu uca kadar saracağız. Evet, bakın bu şekilde bitti. Telimin arasından yine şu şekilde ipimi geçirdim. Sabitledim. Bu parçamız da hazır. Şimdi bunu yapalım. Bunun için de çiçek telimin 2 milimlik çiçek telimi bu şekilde ortadan ikiye kestim, bakın. Bir miktar, bu 1 santim falan uzun oldu. Diğerine göre. 36 santimlik bir tel benimki. 36 santim teli ikiye böldüm. Şöyle şu uç kısmına biraz ipimden sardım. Daha iyi tutması için. Bu şekilde. Şimdi yine silikonumdan, soğuk silikon kullanıyorum ben bu arada bunda. Bu çiçeğimde. Şöyle sardığım kısma sıkıyorum. Silikonumdan. Evet. Şimdi bunu yine bu açık bıraktığım yerden iyice yapıştıracağım. Bu şekilde. Çok ileri itmiyorum. Alt kısımda tutuyorum. Daha iyi tutması için. Yine bu uzun bıraktığım ipimle şu çıkan silikonlarımdan sabitliyorum. Şu şekilde. Yine yapışması için biraz bekleyeceğim. Sonrasında bunu da şu uç noktaya kadar sarıp buraya bir miktar silikonumuzdan sıkıyoruz ve ipimizi sabitliyoruz. Bu parçamızı da tamamlayalım bu şekilde. Evet, bu parçamız da tamam. Şu kısmı biraz açık bıraktım. Tamamen sarmamıza gerek yok. Çünkü saksının iç kısmında kalacak burası. Tamamen kapatmanıza gerek yok. Yani bu da tamam. Şimdi artık çiçeğimizi birleştirelim. Onun için de şöyle ilk olarak bu parçaları alıyorum. 5 tane bundan yapmıştık ya. Bunları aldım. Sonra bu parçamı da alıyorum. Şöyle eşit şekilde tutuyorum. Şunu bir miktar uzun tutabilirsiniz. Fark etmez. Sonra 3 tane çiçeğimin, şunu bir çekelim. Şöyle 3 tanesinin alt kısmı, 3 tanesini de üst kısma denk gelecek şekilde tutacağız. Şöyle bakın. Şu tomurcuklar nerede olsun istiyorsanız oraya göre ayarlayın. Ben rastgele şöyle tutuyorum. Şöyle iyi benim için. Bakın bu şekilde. Şöyle üçünü yan yana. Şu alt kısımları eşit. Bu kök kısımları eşit olacak şekilde şöyle bakın ayarlayacağım. Üçünü şöyle yan yana tuttum. Bakın bu şekilde. Böyle oldu. Hemen yeşil ipimi alıyorum. Bunları bir sabitliyorum önce. Altlar eşit olsun. Ve ipimi tutuyorum. İlk olarak bunları bir sabitliyorum. Şöyle. Burada teliniz ince gelirse şu alt kısımlarından yapıştırabilirsiniz. Daha sabit durması için şu şekilde. Ama şu an telim taşıyor bunları. Yapraklar düşmüyor yani. Böyle iyi. Sonrasında bu yapraklarını, diğer yapraklarını alıyorum. Bunları da bu ikisinin ortasına denk gelecek şekilde bir tanesini. Bakın şöyle yine. Yine alt kısımlarına dikkat edelim. Bunu buradan tuttum. Sonra diğerlerini şöyle çevirip bu ikisinin ortasına birini aynı şekilde hepsi ayarlıyoruz. Diğerini de alıyorum. Bakın onu da buraya. Şöyle tuttum. Evet. Şimdi bunları da aynı şekilde yeşil ipimle sabitliyorum. Evet, bakın biraz sabitledi bu şekilde. Şimdi bu telimi alıyorum. Şöyle tutup
Bu telimi de sabitliyorum ipimle. Şöyle sarıyorum iyice. Bunu da sarıyoruz. Bakın buraya kadar sardım. Şu kökünden itibaren baktığım zaman 7 santim denk geliyor ölçtüğümüzde. Yine bunun ölçüsü size kalmış. Ben hani böyle yapıyorum ama siz kısa da yapabilirsiniz, daha uzun da yapabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi bu yapraklarını sabitleyeceğim şöyle. İkisini karşılıklı denk gelecek şekilde sabitleyeceğim. Şöyle ilk olarak bir parçasını takalım. Karşısını da diğerini alıyorum. Şöyle şuraya hemen karşılıklı. Bunu da buraya sabitliyorum. Şöyle. Şu uca kadar burada biraz açık bırakalım. Buraya kadar bir sarıp gelelim. Evet, bakın bu kadar açıklık bıraktım. Buraya silikonumdan sıkıyorum. Ve çiçeğimi sabitliyorum. Şöyle biraz sıkıyorum. Buraya sabitleyelim ipimizi. Evet, bu parçamız hazır çiçeğimizin. Bu ikisi hazır. Şimdi saksımıza geçelim. Evet, saksı için şu şekilde bakın tabanla eşit olacak şekilde bir peynir kabı, bu peynir kapağı, daha doğrusu peynir kabının oradan bir plastik kestim bu şekilde tabanla şöyle tutarak ayarlayarak tam taban ölçüsüne göre böyle bakın şu tam içine oturuyor parçamız. Bunu şu alt kısmına biraz silikonumdan süreceğim. Şöyle kaymaması için sonrasında buraya böyle sürüp yapıştıracağız. Evet. Şöyle bunu yapıştırıyorum buraya. Evet, böyle yapıştırdık. Sonra böyle bir taşımız var. Bakın bu şekilde ince bir taş. Bunu koyacağım içine ama önce şu kahverengi parçasını bir dikmek istiyorum. Sonrasında taşımızı koyacağız. Şöyle hemen iğnemi ipimi geçirip şöyle şuralarda bakın. Bu ilmekleri bırakmıştık ya. Bu bıraktığımız ilmeklerden batarak dikeceğiz. Şöyle tuttum. Şu arka kısmı zaten yeri belli. Örgümüzün bitiş noktası tam oraya denk gelecek şekilde şöyle tutuyorum. Onun yanı fark etmez. Bu ilmeklerimiz belli zaten. Bir tanesinden battım şöyle. Onu oradan geçirdim. Bunun da şu iki dalından birden geçiriyorum. Sık iğnemizin iki tane dalı var diye ikisinden birden şöyle geçiriyorum. Böyle dikeceğim. Hepsini teker teker bütün ilmekleri tamamlayacağız. Hemen onun yan tarafından bakın şöyle şuradan iğnemi geçirdim. Karşı tarafta da diğerinin yan tarafından. Hiçbir ilmeği atlamayalım. Sayılarımız eşit çünkü. Tam karşılıklı denk gelecek şekilde hepsini teker teker dikeceğiz. Bakın hemen yan tarafı şöyle battım. Oradan. Bunun da yan tarafına. Hepsine karşılıklı denk gelecek şekilde dikiyoruz. Nereye kadar dikelim? Bir yarıya kadar yapalım. Sonrasında taşımızı koyup elyafımızı doldurup şu çiçeğimizi de geçireceğiz. Şuraya kadar falan bir yarıya kadar bir dikelim önce. Evet, bakın yarıya kadar diktim. Bu şekilde. Şimdi taşımı içine koydum. Bu ince taşım vardı ya, bunu koydum buraya. Sonrasında ilk olarak ben çiçeğimi takacağım. Bakın şu ortaya tam kapatmamıştık ya. Şöyle çiçeğimi geçiriyorum. Diğer parçamı da şöyle geçirdim. Sonrasında bakın şöyle. Hani size demiştim ya ben sihirli halkanızın ipini biraz uzun tutun diye. Bakın burada bu işe yarayacak. Ben uzun bırakmayı unuttuğum için kısa geldi. O yüzden başka bir ip aldım. Buraya bu çiçeklerimi sabitlemek istiyorum ben. Ama siz sabitlemeye de bilirsiniz. Fark etmez. Ben şimdi öyle yapacağım. Öyle de göstermek istedim size. Bunları sabitlemeden de yapabilirsiniz. Böyle takmalı çıkarmalı da olur. Bu şekilde çıkararak da kullanabilirsiniz. Ben şimdi sabit durmasını göstereceğim. Onu da böyle takıp şuradan bu sihirli halkamızın uzun ipi var ya.
Onu buraya sararak yapacağız. Ama benim ipim kısa geldiği için ben başka bir ip kestim. Bunu buraya böyle sabitleyeceğim. Hatta biraz silikonumuzdan sıkarsak daha iyi olur. Daha sabit durur. Bunu sararak sabitleyeceğiz oraya. Hemen sabitliyorum ben. Sonrasında hemen gelelim sabitleyip. Bakın buraya silikonumdan sıktım. Şöyle ipimi saracağım. Önce sihirli halkamın ipini. Sonrasında bu kestiğim ipi buraya sardıktan sonra sabitlemiş olacağız. Evet bakın bu şekilde sabitledim. Sardım ipimi. Şimdi artık içine elyafımızı da koyabiliriz. Öncesinde bu taşı da ben sabitleyeceğim. Taşımızda o plastik parçanın üzerine taşı da yapıştıralım. Bu da kaymasın. Evet, buna da silikonumdan sıktım. Bu parçanın da kaymasını istemiyorum çünkü elime yapıştı. Şöyle plastik parçanın üzerine yapıştırıyorum. Evet, bakın bu şekilde. Bu parçamız da tamam. Taşımızı da yapıştırdık. Artık içine elyafımızı koyabiliriz. Elyafla dolduruyorum artık tamamen. Bu üst kısma kadar alabildiği kadar elyafla dolduralım. Evet bakın bu şekilde elyafla doldurdum. Şimdi kalan bu parçaları da dikiyoruz. Sonuna kadar aynı şekilde karşılıklı ilmeklere denk gelecek şekilde dikerek saksımızı tamamlamış oluyoruz. Tamamlayalım. Son haliyle buluşalım inşallah. Evet sonuna kadar diktim. Burada şu ipimi böyle iç kısımlarda gizleyeceğim. Kahverengi kısma denk gelecek şekilde ipimi gizliyorum. Evet bakın bu şekilde bitirdik saksımızı. Şöyle bu arka kısmı şöyle çok güzel oldu. Bakın bu şekilde. Şöyle koyayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın.